11. sırada Kuilge var. Kuilge'yi şöyle anlatayım. Şimdi Lil Totto Byakuya yenemeyeceğini düşünüyor. Manga versiyonu kaybediyor. Anime versiyonu savaşla direkt çıkarıldı. Yenemem deyip geçiriyor işte. Kuilge ise formun adını unuttum. Flublink Banka Ichigo ile savaşıyor. Ion'u absorbe etmiş haliyle. Oradan da Kuilge denktir. Flublink Banka Ichigo alıyorsun. Flublink Banka Ichigo'da Flublink Shikai Ichigo'dan güçlü. Flublink Shikai Ichigo'da tamamlanmamış Flublink Ichigo'dan güçlü. Tamamlanmamış Flublink Ichigo'da Tsukishima Blitz satabiliyordu. Tsukishima'da Byakuya üstün geliyordu. Byakuya off-guard Tsukishima'yı yenebiliyordu. Oradan Kuilge ile Ichigo Flublink halini Byakuya'nın çok üstüne ölçüyorsun. Onun dışında mangada ifade de var. Yukio'nun boyutunu kaptanların yok edemeyeceği belirtiliyor. Orada Byakuya da var. Flublink Banka Ichigo ise sadece Bankai açarak o boyutu yok etmeyi başarıyor. Yani Ichigo Flublink Bankai'ni Byakuya'nın çok üstüne koyan ifadeler ve beceriler var. Kuilge'de Flublink Bankai scale olduğu için onu ölçeklerinin için Lil Totto'nun önünde oluyor. 10. sırada Bambieta var. Bambieta büyüklüğü Kuilge'yi de açıklayayım. Bambieta'yı Shinji'nin üstüne ölçekliyorsunuz. Shinji yendiği için zaten romanda Shinji'nin Bambieta yüzünden travma yaşadığı da belirtiliyor. Bu PSDT diyorlar sanırım. Açılma, travma sonrası psikolojik stres bozukluğu mu, öyle bir şeydi. Psikolojik travma sonrası stres bozukluğu. Böyle olsa gerek. Shinji işte Bambieta tarafından patlatıldığı için onu görünce anlık bir korkuyor. Romanda zombi halini görünce. Yani buradan da Feet'in outlier olmadan, mantık hatası olmadan anlayabiliyoruz. Bambieta'yı Shikai Shinji ölçüyorsun. Shinji de Gin'le savaşabilecek kadar güçlü. PKT olarak da gördük. Aizen de Haribel'i işe yaramaz olarak görüyor. Gin ve Tosen'in işe yarayabildiğine inanıyor. Gin büyüktür. Haribel alıyorsun. Haribel'den zayıf olan Ion ise Kuilge'ye Blitz satabiliyor. Üstün geliyor. Kan alabiliyor. İşte Blood Vein'i aşabiliyor. Oradan da Ion büyüktür. Wolfenstein Kuilge alıyorsun. Kuilge Ion'u absorbe etse bile aradaki büyük farkı kapatamaz. Haribel'in üstüne çıkamaz diyorsun. Oradan da Bambieta büyüktür. Shinji ya da Bambieta denktir Shinji hızlı olarak. Oradan da büyüktür Haribel, büyüktür Ion büyüktür Kuilge'ye gidiyor. Bambieta'nın açıklaması buydu yani. 9. sırada Askin var. Yani elit Quinch'ten elit olmayanlardan üstün olduğu ifadesi de Grammy, Royd ve Lyot için geçerli demiştim. Askin büyüktür Bambieta oluyor ifadeden. O ifadelerden birini Lil Totto söylüyordu. Lil Totto Bambieta'nın ne kadar güçlü olduğunu biliyor. Aynı ekipte zaten. Askin büyüktür Bambieta buradan geliyor. Onun dışında Askin hak solaklı bir karakter. Çok fazla güç, hız, dayanıklılık, feat yok. Hız var aslında pardon. Kaldırma kuvveti olarak bir sütun üstüne devrilse kaldırıp atamayacak kadar zayıf. Üstüne sütun düşmesinden korkuyordu. Yani çok fazla feat yok aslında karakterin. Stamina feat iyidir. Kalbi yok olsa bile konuşabiliyordu. Zehirlediği kişilere üstün gelebiliyor yani öyle özellikleri var. Zehirleyen kişilerin gücü, hız, dayanıklığı düşüyor. O sayede üstün gelebiliyor. Urahara'yı zehirlemeseydi mesela savaşın başında Urahara'ya karşı daha da kolay kaybedebilirdi. Ya Urahara kazanmıyor aslında da anladınız siz. Urahara üstün geliyor. Onu kastediyorum. Zaten zehirlenmiş Shikai Urahara'ya karşı bile aradaki mesafeyi korumaya çalışıyor. 8. sırada Lillabaro var. Ya Lillabaro ile Askin de çok yani tartışmalı konu değil de şöyle açıklayayım. Arada çok da fark olduğunu düşünmüyorum. İkisi de hak odaklı karakterler. Askin'in istatistik olarak daha iyi olduğunu düşünüyorum. Güç, hız, dayanıklılıkla. Tek Lillabaro saldırı hızla dahi sevinebiliyorsunuz. Bunu da açıklayayım. Lillabaro stat olarak Shikai Shunsui'den zayıf. Haksıyla hasar görmezliği sayesinde üstün gelebiliyordu. Yüklem ise en azından Shikai Shunsui'yi öldürebilecek seviyedeydi. Auschwitz'in öncesi halindeyken. Kenshiro'nun da mühürlü hali Auschwitz'in öncesi yüklemi zorlanmadan yenebiliyor. Askin ise power up'ı alınca yani Auschwitz sonrası halindeyken mühürlü kilinci yenebiliyordu anime versiyonunda. Oradan da hız ölçeği çıkıyor. Auschwitz sonrası Askin denktir veya büyüktür mühürlü kilinci, büyüktür Auschwitz öncesi yüklem, o da büyüktür Lillabaro alıyorsun.
hızda. Tabi bu tepki hızı olarak. Tepki hızı da combo hızı olarak onu söyleyeyim. Yani genel statta Askin büyüklüğü Lilleboro kanıtlasan da şey der adam sana. Lilleboro hasar görmezliğe sahip. İşte soyutlaştırıyor kendini. Shunsu'yu bile aşamadı o soyutluğu. Bir tek bankayla aşabildi. İkisi de birbirini çok da öldürebileceğini düşünmüyorum. Hadi Lilleboro'nun mermilerini her daim rakibi deldiği falan belirtiliyor. Oradan da Askin'e bir şok ezdeler. Askin de hiç zehirleyemez. Öyle kazanır dersiniz. Ama stat olarak çok bir farkları yok. Power level'lar o yüzden yakın uyuyorlar. 7. sırada Lyot var. Şimdi bak bunu anlatmak çok zor olacak biliyorum. Saf WA romanında Zaraki Azashiro yenebiliyor. Azashiro Kuroyashiki'yi yenmişti. Kuroyashiki takım sıfıra davet edildi gücünden dolayı. O yüzden Zaraki'nin Saf WA romandaki halini Squad Zero seviyesi alıyoruz. İç ve dıştaki diğer 4 üyenin mühürsüz haline yakın alıyoruz. Zaraki'nin TB Ark'ta Lyot Doğan Sasha Lyot Zaraki'nin güçlerini kopyalamıştı. Yani listeye Lyot'u ekleme bu şey gibi. Saf WA romandaki Zaraki Stand Leader olsaydı hangi sırada olurdu? Daha çok onun gibi oldu. Yani kendi gücü olmayan başkalarının gücünü kopyalayan karakterleri listeye koymayı sevmiyorsanız Lyot'ları oydu bu listeden çıkarabilirsiniz. Ben yine de o da Stand Leader olduğu için ekleyeyim dedim. Açıklaması buydu yani. Saf WA romandaki Zaraki kadar güçlü olması. Peki Lilleboro ile Askin neden Squad Zero serisinin aşağısı onu da açıklayayım. Bunlar stat olarak biri Shikai Uruhara'dan çok zayıf. Diğeri de Shikai Shunsui'den zayıf. İkisi aks olarak karakterler. Oradan geliyor yani. Reiatsu olarak da Zaraki onlardan çok daha üstün. Yeteneklerini aşar diyorsun. 6. sırada Pernida var. Pernida ne kadar güçlü videosu yapmışım. Onu da izlerseniz neden Pernida büyüktür. Senchumor, Lilleboro, Shunsui'yi aldığımı orada anlatıyorum. Ya burada kısa özet geçeyim Zaraki ile ilgili. Zaraki sinirlerini geçiriyor ve kendi şiftiyle Zaraki'nin güçlerini kopyalıyor. Zaraki'nin güç seviyesini yükseliyor daha doğrusu. Hem onun bilgisini hem de güç seviyesini alıyor. Bir de kendi haksları var. Yenilenmesi, klonlanması, işte biyolojik manipülasyon videoda anlatıyorum. Lilleboro'nun da Pernida'nın yenilenmesi aşabileceğini kanıtı yok. Yani Askin zehirle avantajı sahiptir. Ama zaten stat olarak üstün geliyor. Saf WA romandaki Zaraki Askin'i tekleyebilecek seviyede. Pernida ise Unohana ile olan eğitimden sonraki göğüs bandı takılı Zaraki ölçekleniyor. Öyle yani. Pernida videosunu izlerseniz daha iyi anlarsınız. 5. sırada Grammy var. Grammy büyüktür. Pernida'nın seviyini anlatayım. Grammy güç seviyesi olarak göğüs bandı takılı Zanpakuto'sa base formdaki Zaraki'yi kopyaladı. Onun seviyesini yükseltti kendine. Grammy ise göğüs bandı takılı Shikai Zaraki ile savaşabiliyor. Güç olarak onu ölçekleniyor. O yüzden Grammy büyüktür. Pernida alıyoruz. Grammy peki neden daha yüksek olamaz? Çünkü Shikai Zaraki içinde bu vücuttan daha güçlü bir şey hayal edemiyorum diyor. O replikten dolayı göğüs bandı takılı Shikai Zaraki ve üstü olan herkes Grammy'nin sayısının üstü diyorsun. Yani Grammy en azından Zaraki'yi şikayetçilebildiği için Pernida'nın üstüne güçte sahip olmalı. Savaşçılar Grammy salak olduğundan Pernida'ya karşı kaybedebilir yani onu da söyleyeyim. 4. sırada Gerard var. Yani Gerard'ı anlatmak şöyle söyleyeyim. Zaraki yani Grammy'ye karşı şikayetçi ama göz bandı açma dedim ya. Gerard'ın sondan 2 formu öncesi yani şu yüzüne miğfer olmayan haline karşı hem göğüs bandı açıyor hem de Shikai açıyor. Ona rağmen üstün gelemiyor. Hatta Gerard diyor ki sen kılıç kullanmaya değmezsin diyor yumruk ile karşılık veriyor. Sonra da Zaraki bankayı açıp Gerard'ı ortadan ikiye yarıyor biliyorsunuz. Yani Gerard'ın sadece hali bile Grammy'den güçlü oluyor. Zaraki bankayı açmadan önceki hali bile. Ondan sonra Byakuya bankayla vuruş atıyor Gerard'ın eline. Gerard'ın elinde çizik yok. Sonrasında Adolf von Torşlo geliyor. Donduruyor bir şey diyor. Ölümsüzlüğünü aşamıyorlar. Yani Gerard büyüktür Grammy'nin sebebi buydu. Zaraki'ye karşı daha güçlü Zaraki'ye karşı savaşabilmesiydi. Gerard'ın ölümsüzlük mevzusunu da anlatayım. Tite Kubo bir röportajda açıklıyor. Gerard yenilmez midir diye soruyor ölümsüzlüğünden dolayı. Ekranda koyacağım zaten röportajı. Şöyle cevaplıyor. Gerard'ın içinde Queen Shah amblemini yok ederseniz
onun ölümsüzlüğünün aşılacağını söylüyor. Zaraki de bunu yok edemediği için, bak altını çiziyorum. Zaraki de bunu yok edemediği için ölümsüzlüğünü aşamadı diyor. Yani TV Ark'taki Bankai Zaraki ve onun güç olarak aşağısındaki bütün karakterler o kalp sembolünü yok edemeyeceği için Gerard'ın da ölümsüzlüğünü aşamazlar. Ama Ichibe, Yamamoto, Aizen, Ichigo bunlar zaten TV Ark'taki Bankai Zaraki'den güçlü olduklarından onların bu ölümsüzlüğü aşabileceği söylenebilir. Yazar kimlerin aşabileceğini söylemedi ama Zaraki'nin aşamayacağını belirtti. Zaten seride görüyoruz. Anime versiyonunu değiştirebilirler. Belki de Zaraki'nin Gerard'ı öldürdüğü bir son okuyacağız. Yani Zaraki CP Yov romandaki hali olmadığı sürece Gerard'ın ölümsüzlüğünü aşamaz. Zaten CP Yov romandaki hali Ichibe ile Yamamoto'dan da güçlü. Listedeki ilk 3 karakter Gerard'ın ölümsüzlüğünü aşabilecek kişiler. 3. sırada Royd var. Royd da Base Form Yohaba'nın güç seviyesini kopyalayabilmişti. Base Form Yohaba ise Gerard'ın tüm formlarından güçlü. Yani bu durumu şöyle açıklayayım. Gerard zaten Base Form Yohaba'dan güçsüzdü. Aldığı bütün power up'lara rağmen Base Form Yohaba'ya geçebildiğinin kanıtı bulunmuyor. Kanıtı bulunmadığı için de Gerard'ın final form büyüktür, Base Form Yohaba diyemiyorsun. Otomatik Base Form Yohaba'nın %70'i kadar gücü olan Royd klonu büyüktür Gerard oluyor. Yani bu şeyden kanıtsızlıktan dolayı Royd büyüktür Gerard oluyor. Şimdi TB Arc anime versiyonunda şöyle bir replik eklese yazar. Gerard'ın bu son formu ya şu formu falan Toshio Sarışay falan Yamamoto karşısındaki Yohaba klonundan güçlü oldu. Veya Yohaba'nın Almighty'siz Soul King güçlenmesinden güçlü oldu. Böyle bir ifade geçseydi tamam Gerard büyüktür Roy derdim. Gerard bu liste 3. sırada olur. Ama kanıtı olmadan Gerard büyüktür Yamamoto veya Base Yohaba kanıtlayan %70 gücüne sahip Royd'u büyüktür Gerard yapıyoruz. Üstüne koyuyoruz. Konuşalım. Royd için geçen ifade ise kopyaladığı için %70 ile %80'e sahip oluyor güç olarak. Anılarında tamamı sahip oluyor. O yüzden de Yohaba'nın base form'un %70 ile Gerard'ın final form'dan güçlü diyorsun. Oradan da işte şey oluyor. Royd büyüktür Gerard alıyor. İkinci sıra Uryu var. Bunu da şöyle anlatayım. Turushka Ichigo ile savaşacak kadar güçlüydü. Turushka Ichigo ise base form Yohaba üstün geliyor. Yohaba'nın Turushka Ichigo'yu yenmesi için Almighty'ye sahip olması gerekiyordu. Oradan Uryu büyüktür, base form Yohaba büyüktür. Royd alıyorsun. Büyüktür Gerard alıyorsun. Senjumaru'yu yeniyor onun dışında. Başka ne diyebiliriz Uryu için? Uryu'nun antitezi yeteneğinin Yohaba bile yenebileceğini Yüglem söylemişti. Yani direkt Yohaba'nın önüne koymuyorum da şey diyeyim. En azından Uryu'nun gücünü kanıtlayan nitelikli bir ifade. Ve Uryu'ya buradan stamina da verebiliriz. Çünkü bir Uryu'nun antitezi kullanabilmesi için hasara maruz kaldığı gibi hemen de ölmemesi gerekiyor. Yani Yohaba'nın Yüklem'in bildiği Yohaba formu Uryu'ya vurur. Uryu hemen ölmez. Antitezi kullanabilir. Buradan stamina tepki hızı filtre de çıkabilir yani. Yani Uryu'nun bu kadar yüksek olması normal. Onu söyleyeyim. Birinci sırada Yüglem var. Yüglem nasıl okuyorsanız artık. Bu da Yohaba'nın güçlerini alıyor. Romanda da açıklıyor, mangada da açıklanıyor. Yohaba uyuduğu vakit Yüklem'le Yohaba güçlerini, şifrelerini, her şeylerini takas ediyorlar, değişiyorlar. Almighty'li ve Soul King güçlenme bir Yüglem oluşuyor. Bu Yüglem de Uryu'ya üstün geliyor. O yüzden birinci sırada. TB Arkham versiyonu olur da değiştirirlerse Uryu büyüktür Yüglem dememize sebep olacak bir şey olursa tamam bu listede olsan bir Uryu 2 Yüglem olur. Şu an mangadaki sona göre yaptım bu ikisini. Videonun başında söyledim. Geri kalan herkes animedeki gördüklerimiz göre sıralandı. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Video hoşunuza ettiyse bir beğeni bırakabilir. Katılamadığınız yerleri yorumlarda belirtebilirsiniz. Tartışırız sorun değil. Bleach hakkında görmek istediğiniz videoları da yorumlarda belirtebilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olmak için abone olup bildirimler zilini açabilirsiniz. YouTube önerilenler pek çıkmıyoruz maalesef. Neyse kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.